Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş uğur böcekli patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Uğur böceklerim için de böyle 2 tane ip kestim. Kırmızı ve siyah 1,5 metre kadar kestim. Yeterli oldu. İplerimi şöyle kenara alıyorum hanımlar. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Uğur böcekli, çok güzel, çok tatlı bir model yaptım. Patiğimizin kenarları, bakın tabanı bu şekilde. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Patiğimizi bu üst bölümden başlıyoruz. Sonra tabanını ve arkasını örüyoruz. Topuğunu kestikten sonra tığlama yöntemi ile şu kenarlarını yapıyoruz hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 11 ilmek olarak ve baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. 11 ilmek atacağız bu şekilde. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 11 ilmek olmuş. Hemen kenara bir tane düğüm atıyorum şöyle. Bu fazla ipinizin ucu varsa hanımlar onu da kesebilirsiniz. Şimdi haroşa örgü demiştim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Yani haroşa olacak şekilde örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalara başlayacağız. Artırmalarımızı ön yüzde 2 ilmek ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal örüyorum. Böylece ön yüzde artırmamızı yaptık. 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyor 13 ilmeğimiz oldu. Çok pardon 11 ilmek başlamıştık. 2 ilmek artırdık 13 oldu. Geri döndüm arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerin tamamını haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da 1 ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. 15 ilmeğimiz oldu şu anda. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını normal örüyoruz. Şu anda şişimizde 15 adet ilmeğimiz var. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. 17. ilmeği artıracağız ve bu aşamada artık şöyle siyah ipimi de hazırlıyorum. Uğur böceğimize başlayacağız. Uğur böceğimiz hanımlar toplamda 12 sıradan oluşuyor. Şu anda ön yüzde modelimizde 1. sıradayız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Artırdığım ilmekle birlikte burada 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğimi ördüm. 5.'yi de ördüm. Bakın kenarda 5 ilmeğim oldu. Burada hanımlar hemen şu siyah ipimi ekleyeceğim. Buraya bir tane siyah örüyorum. Hemen siyahımın ucunu burada hemen kremime bağlıyorum. Hani patiğimi sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım buraya. Bir siyahtan sonra 2 krem. Tekrardan 1 ilmek siyah. 2 tane krem. Ve 1 ilmek daha siyah ördüm. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde
Hanımlar 17 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemine şişimizde 25 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Artırma işlemi yok. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, siyah ilmekleri de siyah ile öreceğim. Bakın siyah ilmeğim var. İp değişikliği yaparken kremimi arka yüzde bırakıyorum. Bakın kremin altından gelecek şekilde çaprazlamasına siyahımı aldım. Bir siyahımı siyah ile örüyorum. Tekrar siyahımı arkada bıraktım. Kremimi alıyorum. 2 krem. Yine kremimi arkada bıraktım. Siyahımı aldım. Bir siyah. Tekrar siyahımı bırakıyorum. Kremimi alıyorum. 2 krem. İp değişikliği yaparken ipi arka yüzde bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar siyahımı aldım. Bir siyahımı ördüm. Kremimi alıyorum ve kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde model kurulumu yok. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Uğur böceğimizde de ikinci sıramızı yapacağız şimdi. Öncelikle hanımlar yine kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından artırmamı yapıyorum. Artırma ile birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. Şu 4. ilmeğim 5, 6 ve siyahı da örüyorum 7. 7 ilmek krem ördükten sonra tekrar siyahımı aldım. Bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah. Bu şekilde. Şimdi siyahımı bırakıyorum. Tekrar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Ön yüzde model kurulumu yaptık. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Kremimi arkada bıraktım. Siyahımı siyah ile öreceğim. Yine bir kremim var. Kremimi krem ile örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar arka yüzde ip geçişlerinde ipi arka yüzde bırakıyoruz. Sonra ilmeğimizi örüyoruz. Yine siyahımı arkada bıraktım. Krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar kremi arkada bıraktım. Siyahımı siyah ile örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Artırmaları ve modele devam edeceğiz. Modelimizde şu anda 3. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Artırma ile birlikte 3 ilmek oldu. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. 5 ilmek ördükten sonra bakın kremin altından şöyle çaprazlamasına getirerek siyahımı alıyorum. 1 ilmek siyah ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 1, 2, 3 krem ördüm. Şimdi ortaya 3 ilmek siyah öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar kremimi alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. 1, 2, 3. Yanına bir tane siyah. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum ve hemen burada artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar ön yüzde yaptığımız işlemin aynısı arka yüzde de devam ediyor. Geri döndüm. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Siyah ilmeklerimi de siyah ipim ile. Bakın ipi arkada bıraktım. Siyahımı aldım. Bir siyahımı siyah ile örüyorum. Tekrar siyahı arkada bıraktım. 3 krem ilmeğim var. Krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Yine kremimi arkada bıraktım. Burada 3 tane siyahım var. 3 ilmek siyahımı örüyorum. Yine siyahımı arkada bıraktım. Kremimi aldım. 3 kremimi örüyorum. Tekrar kremimi arkada bırakıp 1 ilmek siyahımı siyah ile ördüm ve kalan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Arka yüzde gösterilecek bir detay yok hanımlar. Ön yüzde yaptığımız modelin aynısı arka yüzde de yapılıyor. Tek fark şu, ip değişikliği yaparken ipi arka yüzde bırakacağız sadece. Bu nedenle videonun devamında artık bu arka yüzü göstermeyeceğim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde de 4. sıradayız. Artırmalarda devam edecek. Öncelikle kaç ilmeğimiz olmuş sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek olmuş. 25 olana kadar artıracağız.
Yine kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Burada artırdığım ilmekle birlikte burada hanımlar 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. Şu 4. ilmeğim, şu 5. 6 ve şu da 7. ilmeğim. Ardından şöyle siyah ipimi alıyorum elime. Buraya bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem ve bir siyah örüyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah oldu. Ardından tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum ve hemen burada da artırmamı yapıyorum. Şu anda 23 ilmek oldu. Kalan 2 ilmeğimi normal örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıradayız ve artık son kez artırmalarımızı yapacağız. 25 ilmeğimiz olacak böylece. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Son kez sağ kenardan artırmamı yaptım. Burada 3 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 4, 5, 6, 7, 8 ve bu siyahı da örüyorum 9. 9 ilmek ördüm. Siyahımı elime alıyorum. Ortaya 7 ilmek siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar kremimi elime aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın ip geçişlerinde arkadaki ipleri esnek bırakıyorum. Patiğimiz gergin durmasın, modelimiz güzel düşsün diye. Son 2 ilmek kaldı. Son kez burada da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 25 ilmek oldu. Artık artırma yapmadan 25 ilmekle patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar şu kırmızı ipimi de hazırladım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Şimdi buraya kırmızı ipimi ekliyorum. Hanımlar 4 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Hemen kırmızı ipimin ucunu da şurada yanındaki kreme bağlıyorum. Patiğimi sökülmesin diye her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmuyoruz. Şöyle düğümümü attım. 4 kırmızıdan sonra ortaya bir tane siyah örüyorum. Tekrardan 4 kırmızı öreceğim fakat krem arkada uzun kalmasın diye kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya 4 tane daha kırmızımı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 6. sıramızı böylece tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Ardından şu siyah ipimi şöyle bakın çaprazlamasına kremin altından alarak kontrollü bir şekilde getiriyorum. Buraya hanımlar 2 tane siyah öreceğim şimdi. 1, 2. Siyahın yanına şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi alıyorum. 2 kırmızı. Yanına bir tane siyah. 1 kırmızı. Bu ortadaki siyahımız hep siyah olarak örülüyor. Bir siyah ördüm. Tekrar yanında bir kırmızım var. Bu aşamada hanımlar şöyle buraya tekrar bir siyah öreceğim. Krem ipimi siyahın üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. Arkada uzun kalmasın diye. Bir tane siyahımı ördüm. Hemen yanına 2 tane kırmızı örüyorum. Ve yanına 2 tane daha siyahımı ördüm. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece modelimizin 7. sırasını ön yüzde yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Şöyle
Siyah ilmeğimin hemen yanına bir tane krem öreceğim. Hemen şu kırmızı ipimi alıyorum şimdi. Şöyle çaprazlamasına kırmızımı aldım. 5 kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ortadaki bir siyahımız yine siyah ile örülüyor. Yanına tekrar 5 kırmızı öreceğim. Bakın krem ipimi kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 5 tane kırmızımı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yanına bir tane krem örüyorum. 1 ilmek krem ve 1 ilmek de siyah örüyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. 8. sıramızı tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 9. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar kenardan 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane krem ördüm. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Bu aşamada şöyle elime çaprazlamasına. 2 kırmızı, 1 siyah, 2 kırmızı, 1 siyah. Yine kremimi şöyle kırmızının üzerinden atlattım. Tekrar 2 kırmızı, 1 siyah ve 2 ilmek kırmızı örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 9. sıramızda böyle. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde modelimizde 10. sıramızdayız. Bu sıramızda kenardan 8 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen ardından şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Buraya 4 kırmızı, 1, 2, 3, 4. Ortaya bir tane siyah örüyorum ve yanına 4 tane kırmızı. Tekrar kremimi aldım. Pardon, 5 kırmızı örmüşüm. Çok özür dilerim. 4 kırmızı. Tekrar kremimi alıyorum ve şişimde kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum. 10. sıramızda böyleydi. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde tekrar ön yüzde ve 11. sıradayız. Artık 11. sıramızda kesimlerimizi yapacağız. Hani bu ön bölümde oval bir görüntü oluşacak. Bu şekilde yuvarlak bir görüntü oluşacak. Kesme işlemini de şöyle yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın burada ilk kesimimi yaptım. Burada kenarda 3 ilmeğimiz var. Sayarak gidelim. 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm krem ile. Sonra şöyle renk değişikliği yapacağım. Çaprazlamasına siyah ipimi elime alıyorum. Buraya bir ilmek siyah ördüm. Siyahın yanına bir tane krem örüyorum. Ve tekrar kırmızımı alıyorum hanımlar. 3 kırmızı. Ortaya bir ilmek siyah. Ve yanına 3 ilmek daha kırmızı örüyorum. Şimdi kırmızımı bıraktım. Bir tane krem ve yanına bir tane de siyah örüyorum. Şimdi sol taraftan da kesim yapacağız. Burada da son 4 ilmek kalana kadar örüyoruz hanımlar. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sol taraftan da kesimimi yaptım. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde 12. ve sonuncu sıradayız. Hem kesimimizi yapacağız hem de uğur böceğimizi son sıra modelini kuracağız. Öncelikle yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. 2. ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kesimimi yaptım hanımlar. Yanına bir ilmek daha krem ördüm. Bakın kenarda 4 kremim oldu. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına siyahımı alıyorum. Bir ilmek siyah örüyorum. Tekrar kremimi aldım. 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar kırmızımı şöyle alıyorum elime. 2 kırmızı. Ortaya bir tane siyah. Tekrar yanına 2 tane daha kırmızı örüyorum.
Yine kremimi aldım. 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3 ve yanına hanımlar bir tane siyahımı örüyorum. Yanına bir tane krem ördükten sonra bakın burada da 4 krem kaldı. Hemen burada da kesimimi yapıyorum. Şu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim, artık uğur böceğimiz bitti. Kesimlere devam edeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Sol tarafta da kesim yapmak için. Buradaki siyahımı ördükten sonra artık bu renkli iplerle de işim kalmadığı için hemen siyah ipimi kesip ucunu kremime bağlayacağım. Her eklediğimiz ipte düğüm atıyoruz. Her kestiğimiz ipte de bu şekilde düğüm atıyoruz hanımlar. Patiğimiz sağlam olsun diye. Tekrardan örmeye devam ediyorum. Kırmızı ipimin olduğu ilmeğe kadar geldim. Hemen bunu da ördükten sonra buraya da bir düğüm atıyorum. Şöyle önce ipimi kesiyorum. Sonra da bu tarafa da bir düğüm atacağım. Şöyle ipimi çektim. Buraya da şöyle bir düğümümü atıyorum. Kırmızı ipimi kremimi 2 kere sıkıca bağladım. Diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu iplerimizin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek gizleyelim hanımlar. İpuçları görünmesin, çirkin bir görüntü oluşmasın diye. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Son 2 ilmeğimi normal ördüm. Ön yüzde böyle kesimler yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa olarak örelim gelelim. Arka yüzde haroşalarımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Hanımlar artık o dediğim gibi uğur böceği yok. Sadece kesimler yapacağız. Yine kesim işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sağ tarafta ilk 2 ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi normal haroşa ördüm. Şişimizde şu anda sayalım. 4, 8, 12, 16, 17 ilmeğimiz kaldı. Dediğim gibi sadece ön yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilmekleri sadece haroşa örüyoruz. Hanımlar biz bu kesme işlemine şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 11 ilmek kalana kadar kesimlerimizi sizlere tarif ettiğim gibi yapalım gelelim. Evet hanımlar, 11 ilmeğim kalana kadar burada kesimlerimi yaptım geldim. Şimdi 11 ilmekle bir diş haroşa öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz örünce haroşa oluyor bir diş. Şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını, yani 11 ilmeğimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Bakın kesim yapmadım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Artık bu taban bölümü için artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı yine sadece ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra yine bakın ipimi parmağıma dolayıp bir ilmek atıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Şişimizde şu anda 13 ilmeğimiz oldu. Çünkü 2 ilmek artırdık. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. 13 ilmeğimizin hepsini normal haroşa örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ve sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Bu şekilde devam edecek hanımlar artırmalar. Şu anda 15 ilmek oldu. Arka yüzde 15 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Hanımlar ben bu artırma işlemine şişimde toplamda
47 ilmeğim olana kadar devam ettim. 47 ilmek. Şimdi hep birlikte 47 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin arka bölümüne başlayacağız birlikte. Evet hanımlar, 47 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artık 47 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Yani şu patiğimizin arka bölümü 47 ilmek olarak örülecek. Bu aşamada hanımlar hemen sizlere bir de mezura ile şöyle ölçü vermek istiyorum. Burundan itibaren şöyle patiğimizin şu bölümünden itibaren artırdığım yere kadar toplamda 16 santimi geçmiş biraz. Şöyle hesaplayınca 16,5 santim yaptım bu bölümü. En olarak da hemen şuradan ölçmek istiyorum. 47 santim olunca 47 ilmek olunca toplamda 16 santim oluyor hanımlar patiğimizin şu bölümü. Şimdi 47 ilmek olarak patiğimizin arka bölümü örülecek. Artık artırma işlemi yok. 47 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sadece krem ipimiz ile haroşa öreceğiz burada. Ana renk ipimiz ile. Sıra sonuna kadar öreceğim ilmeklerimi. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm artırma yapmadan. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi, bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa olarak örüyorum hanımlar. Yani düz olarak. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce ön yüze bir diş haroşa düşüyor böylece. 47 ilmek ile bir diş haroşamız oldu. Yani sıra sonuna kadar gidince tam olarak bir diş haroşamız olacak. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar 47 ilmek ile buraya bir diş haroşamızı oluşturduk. Yerini kaybetmeyelim diye, haroşaları rahat sayabilelim diye şuraya ipimle bir işaret koyacağım. Şöyle bakın, bir diş haroşanın tam altına işaret koydum. Küçük bir ip geçirdim. Buraya bir iğne falan da takabilirsiniz. Şu anda ben böyle bir ip takarak yerini belli etmek istedim. Şurayı şöyle bir bağlayalım. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne bu şekilde toplamda 18 diş haroşa ördüm. Toplam 18 diş. 18 diş haroşayı bitirdikten sonra yine sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. O şekilde ölçülerinizi daha rahat ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu 47 ilmek üzerinden arka bölümdeki haroşalarımızı tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte patiğimizin bu topuk bölümünü birlikte keseceğiz. Evet hanımlar, buraya 18 diş haroşamı ördüm geldim. Toplam uzunluğunu size şöyle vereceğim şimdi. Boy olarak uzunluğu 23,5 santim. Şöyle. Bu kadar yaptım. Yeterli oldu. Zaten haroşa örgü esnek bir yapıya sahip oluyor. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, dişimizde 47 ilmeğimiz vardı. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımızda sol tarafa 20 ilmek ayıracağım. 5, 10, 15, 20. Bu yeri belli olsun diye şuraya bir yine aynı ipi takayım hanımlar. 20 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye. Şöyle buraya ipimi taktım. Diğer ilmekler bu sağ tarafta. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. İlmeklerimizi hanımlar sayarak gideceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeği örerken şu öndeki iki ilmeğin ikisini keserek örüyorum. İlk kesimimizi yaptık. Zaten buraya da 20 ilmek ayırmıştık. Burada da 20. ilmekle kesim yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 6 ilmek kalıyor. Bu 6 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek, topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz hanımlar. Şu an arka yüzdeyim. Bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum.
Devamında gelen diğer ilmekleri sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. Sadece ön yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde bu şekilde ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesimimizi yapacağız. 4 ilmek olmuş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeğe gelince şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu arada hanımlar bir önceki sırada 6 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 5 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu arada kalan 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Topuğumuz oluşacak böylece. Şimdi hep birlikte bu aradaki 5 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, işaretli yere kadar patiğimin topuğunu kestim. Bakın şu şekilde topuğumuz oluştu. Bu aşamada şu anda bakın ön yüzdeyiz. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım patiğimi. Bu aşamada tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kestim. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Gizli kesim olduğu için kesim yeri ön yüzde belli bile olmuyor. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Ardından topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek ipimin ucunu arka kesim aralarından, kesim yaptığım ilmek aralarından geçirerek böyle gizliyorum. Evet, şimdi çevirip bakalım topuğumuza hanımlar. Kesim yerimiz burası. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Patiğimizin arkası çok şık, güzel, temiz duruyor bu şekilde. Şimdi geldik bu uğur böcekli bölümü üst bölüme tığlamaya. Şimdi tığlama yöntemiyle burayı birleştireceğiz hanımlar. Öncelikle 2 sıra tığlama gideceğim. İlkini kırmızı ipim ile. Patiğimizin bu bölümünü yaparken en son 11 ilmek kalana kadar böyle kesmiştik. Ardından 11 ilmek ile tekrardan hanımlar bir diş haroşa örmüştük. Bakın o tam orta bölüm burası baktığımız anda. Şuradan baktığımız anda haroşaları sayalım. Uğur böceğinden sonraki 1, 2, 3, 4. Bakın şu 5. haroşa. Şu aradan itibaren bakın. Şu aradan itibaren ön yüzde yapacağız. Ön yüzde tığlama yapacağız. Şöyle patiğimizi şöyle katlayalım. Tığlama yeri karışmasın diye. Şuradan itibaren tığlamamızı yapacağız. Öncelikle şuradan bakın. 11 ilmeğin sağından ve hemen bir altından ve bir üst kenar ilmek yerine şöyle önce tığımı taktım. Şöyle hani 11 diş haroşa örmüştük. Onun bir alt ve bir üstteki kenar ilmek yerine şöyle tığımı takıyorum. Buradan itibaren hanımlar sık iğne yöntemiyle ön yüzde tığlamamızı yapacağız. Şöyle bir ilmek çıkarttım buradan. Kırmızı ipimin ucunu şöyle tutuyorum. Önce buraya bir zincir çekeceğim. Bunu buraya sıkılıyorum. Sonrasında önce benden taraftaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Sonra tabandaki kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bu böyle girerek hanımlar şöyle buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne yöntemiyle topluyorum. Şimdi devam edeceğiz. Önce üst tarafa ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Sonra da alt tarafa. Sonrasında da buradan şöyle bir ilmek çıkararak sık iğne yöntemiyle burayı böyle topluyorum. Yine karşılıklı bakın kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Sık iğne tekniği ile patiğimizin
bu üst bölümünü tabana birleştirmiş oluyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Bakın tığımdaki ilmeğim gevşek. Çok sıkmayalım, kasmasın, düzgün dursun bu bölüm. Şöyle sırasıyla bakın hiç atlamadan kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi bu şekilde topluyorum. Tekrar devam edeceğim. Sırasıyla gördüğünüz gibi gayet kolay. Önce üst tarafa, sonra da tabandaki kenar ilmek yerine girerek birleştirme işlemini yapıyorum. Bakın burada son kenar ilmek yeri kaldı. Önce buraya, sonra tabandakine girerek birleştirme işlemini yaptım. Şimdi patiğimizin bu üst bölümüne geldik. Burada da hanımlar şöyle sık iğneye devam edeceğiz. Birleştirme işlemi yapmıyoruz burada. Bakın şu bölümde şu bölümde yine sık iğnemizi yapıyoruz. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden böyle. Bakın sırasıyla sık iğnelerimi yapıyorum. Tekrar bu bölüme geldik. Burada da hanımlar yine birleştirme işlemini yapacağız. Hemen burada da hemen şöyle karşılıklı bakın kenar ilmek yerlerini birbirine tutarak birleştirerek bu ortak noktayı bulabiliriz. Şöyle bakın kenar ilmek yerlerini karşılıklı birleştirerek şöyle bakın hani eşit bir şekilde tığlamayı yapalım diye karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerini şöyle birleştirerek bu kenara kadar getireceğim. Bu şekilde yapınca hanımlar eşit şekilde oluyor. Hani üst bölüm tabana eşit şekilde birleşmiş oluyor. En son şurada tığıma takıyorum. Önce buraya bakın. Sonra da şuradaki kenar ilmek yerini karşılıklı yerini buldum. Kenar ilmek yerlerini birbirine birleştirerek o birleşim yerlerini bulabilirsiniz. Yine devam ediyorum. Bakın önce üst tarafa, sonra da taban bölüme ilmeğin iki kanadına birden girerek yine birleştirme işlemine burada da devam ediyorum. Şöyle sırasıyla buruna kadar gideceğiz. Bu şekilde. Hanımlar bu şekilde şu burun kısmına kadar bu bölüme kadar birleştirme işlemini yapalım gelelim. Evet hanımlar bu ucuna kadar birleştirme işlemini yaptım. Şimdi şu bölümdeki tığlamalarımızı yapacağız. Burada da güzel görünsün diye burun kısmında da tığlama yapacağım. Hanımlar burada bakın önde haroşa ilmeklerim var. Tam tepe noktaları var şurada. Buranın tek kanadına birden batarak yine sık iğneme devam ediyorum. Bakın tepelerinde ilmek yerleri görünüyor. Buralara batarak bu şekilde tığlama işlemini yapıyorum. Sık iğne yapıyoruz sadece. Bu şekilde. En son şu tepeye de batarak bakın ilk başladığımız yere geldik. Burada hanımlar en son bir tane zincir çekip artık kırmızı ipimi keseceğim. Bu ön bölümdeki birleştirme işlemini şimdilik tamamladık. Şu arka ilmek aralarından geçirerek şu kırmızı ilmek aralarından geçirelim hanımlar. İpucu görünmesin. Şöyle güzelce bir gizleme işlemini yapalım buraya. Bu bölümde hanımlar tığlama işlemini bitirdik. Şimdi patiğimizin bu kenarına yapacağız. Şu boğaz kısmına. Bakın şu tığlamalarımızı yapacağız. Bu defa kırmızı ipimi şuradan ekleyerek başlayacağım. Bakın hemen şu kırmızı bölümden ilk şuradan girerek başlıyorum. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum öncelikle. Ve bir tane şuraya şöyle sık bir zincir atıyorum sağlamlamak için. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek yine sık iğne yapacağız hanımlar. Bakın kenar ilmek yerine giriyorum. Yine çok sıkı bir sık iğne yapmayalım. Gördüğünüz gibi şu anda ilmeklerim gayet gevşek. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek bu şekilde sık iğnemizi yapacağız hanımlar. Biz bu işleme bakın patiğimizin çevresini dolanacağız. Buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi buraya kadar sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın bu kenara kadar geldim. Şimdi burada da bir ayrık bir görüntü oluşmasın diye kırmızının kenarına batarak en son burayı birleştiriyorum. Artık kırmızı ile işimiz kalmadı. Kırmızı ipimi kesip ucunu şöyle aralardan geçirerek gizliyorum. İp uçlarını mutlaka gizleyelim hanımlar. Patiğimizin ön yüzüne bu uçlar çıkmasın. Çirkin bir görüntü olur. Hani uyarayım burada. Şöyle. Şimdi
Ben iki kat kenar oyası gittim. Bakın gayet de şık durdu patikte. İkinci sırayı da böyle siyah ipimizle gideceğiz. Şöyle siyahımı da alıyorum. İkinci kenar oyama da hanımlar hemen şu bölümden başlayacağım. Bakın. Şu bölümden başlayacağım. Şuradan başlayarak gideceğim. Böyle yuvarlanıp gideceğiz. Önce orta bölümü, sonra bilek bölümünü tığlayacağız. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek burada oyamı başlatacağım. Bir zincir çekiyorum. Yine sırasıyla kırmızı sık iğne yapmıştık. Oralara hanımlar yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bakın kenar oyamı yapıyorum. Önce bu ön bölümü yuvarlayıp gideceğiz. Sonra yine kenarları yapacağız hanımlar. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak sık iğne yöntemiyle oyamı gidiyorum. Yine gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Bakın şişimdeki ilmeğim gevşek duruyor. Bu şekilde bakın sırasıyla kırmızı kenar ilmek yerlerine batarak ilerliyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Biz bu işlemi hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar devam edelim, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bu şekilde kenar oyamı tamamladım, geldim. En son yine buraya da bir zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Tekrardan iplerimizi bakın iç tarafa gelecek şekilde güzelce gizliyoruz. Şöyle. İlmek aralarından geçirerek düzgün bir şekilde şöyle gizliyorum ipimi. Şimdi sadece şu kenarımız kaldı hanımlar. Bu kenara da yine sık iğne yöntemiyle oyamızı yapacağız son kez. Yine hemen şu siyah olan yere batarak başlıyorum hanımlar. Burada siyah ile kırmızı arasında ayrık bir görüntü durmasın diye. Yine şuradan bir ilmek çıkartarak başlıyorum. Tekrar buraya bir şöyle zincir çekerek sabitliyorum. Sırasıyla hanımlar burada da kırmızı kenar ilmek yerlerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz yine. Şöyle kırmızı kenar ilmeklerim buradaydı. Siyah ipimin ucunu da aradan gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde. Şu aralara girerek sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bakın kırmızı ilmek aralarına girerek sık iğne aralarına girerek bu şekilde kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Yine gevşek bir şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Sıkmayalım, patik ayağı olmaz hanımlar. Buna dikkat edelim. Bu şekilde hanımlar şu kenara kadar sık iğnemizi yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım. En son bu bölüme kadar getirdim. Yine buraya bir zincir çekip tekrar ipimi kesiyorum ve son kez ipimin ucunu artık aradan geçirerek gizleyeceğim. Patiğimizi bitirdik. İpimizi gizleyeyim. Ardından da birlikte manken ayağı giydirerek patiğimize bir bütün olarak bakalım birlikte. Şöyle. Evet hanımlar, hatta şurada bir ipucu kalmış, onu da gizleyeyim. Gözüme hiç hoş görünmedi buradan. Bu ip gizleme işlemi gerçekten önemli. Dediğim gibi ayağı giyince bu ipuçları görününce kötü oluyor. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Hemen şöyle iplerimizi çekiyorum. Görüntü itibariyle hanımlar bakın patiğimiz böyle. Haroşalı patik olduğu için gayet esnek, gördüğünüz gibi ayağı saran bir model. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok şık, çok güzel bir patik oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimiz işte bu şekilde. Ayaktaki halimiz. Şöyle yandan göstereyim patiğimizi. Kenardan patiğimizin topuk kısmı. Yine tabanı bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.